Hiç şöyle hissettin mi? Kalabalığın ortasındasın ama içindeki boşluk hiç bu kadar derin olmamış. Yüzler gülüyor ama senin gözlerin başka bir şeyler arıyor. Sessizlik değil aslında seni rahatsız eden. Bağ kuramamak. Ama işin daha ilginç yanı şu. Bazen bu yalnızlık halini sen istedin. Evet, yanlış duymadın. Yalnız kalmayı sen tercih ettin. İnsanlardan uzak durmayı seçtin. Ve belki de fark etmeden bu duruma bağımlı hale geldin. Bugün sana bunu anlatacağım. Neden bazen kalabalıktan kaçıyoruz? Neden kendi içimize kapanıyoruz? Ve bu döngüden çıkmak mümkün mü? Biliyorum bağımlılık denince aklına sigara geliyor, alkol geliyor. Ama bak, yalnızlık da bir bağımlılık olabilir. Çünkü yalnız kaldığında rahatlarsın. Kimse seni yargılamaz, kimse hayal kırıklığı yaratmaz. Kontrol sende olur ve beyin bu hissi sever. Bilimsel olarak da böyle. Chicago Üniversitesi'nden John Capio ne diyor biliyor musun? Yalnız kalan beyin tehdit algılarını artırır. Çünkü sosyal bağlar kurmak artık tehlike gibi algılanır. Yani yalnız kaldıkça daha da yalnız kalmak istersin. İçine çekilmek istersin, tıpkı bir kabuk gibi. Çoğu zaman bunun temeli çocuklukta atılıyor. Duyguların dinlenmemişse, sürekli eleştirilmişsen, sevgiyi şarta bağlı öğrenmişsen, için şöyle söylüyor. İnsanlara güvenme, yakınlaşma, canın yanar. Ve yetişkin olduğunda sosyal bağ kurmak tehlikeli bir oyun gibi gelir. Harvard Üniversitesi'nin 75 yıllık bir araştırması var. Çocuklukta sevgi ve ilgi gören bireyler yetişkinlikte daha az yalnız hissediyor. Bu demek oluyor ki yalnızlık sonradan seçtiğimiz bir alışkanlık. Ama çocukluğumuzun bir yankısı. Şimdi düşün, her şeyimiz var. Telefonlar, mesajlar, sosyal medya. Ama bu kadar bağlantıya rağmen bu kadar kopuk hissetmek normal mi? Jean Twing'in araştırmasına göre sosyal medya kullanımı arttıkça gerçek hayattaki bağlarımız zayıflıyor. Yani ne olmuş? Gerçek bağlar sanal beğenilere dönüşmüş. Gerçek dostluklar takipçiye. Ve biz fark etmeden sosyal maskeler takıp kendimizi görünmez hale getirmişiz. Beynin bu yalnızlığı fark ediyor. Ama sadece ruhunu değil, bedenini de etkiliyor. Stres hormonu kortizol artıyor, uyku bozuluyor, bağışıklık sistemi çöküyor. Oksitosin azalıyor, yani insanlara yakınlaşma isteğin azalıyor. Holt-Lundstad'ın araştırması ne diyor? Yalnızlık günde 15 sigara içmek kadar ölüm riskini artırıyor. Düşünsene kimsesizlik sigara kadar öldürücü. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Yalnızlaştıkça insanlara güvenin azalıyor. Ve bu güven eksikliği her ilişkine bulaşıyor. Döngüyü kırmak mümkün mü? Evet, kırılabilir. Ama bu sihirli bir denekle olmuyor. Adım adım, küçük ama kararlı adımlarla. İşte bilimsel öneriler. Günlük tut, ne hissettin, ne düşündün, neden uzaklaştın? Pam Baker'ın yazma terapisi bunu destekliyor. Mikro temaslar kur, bakkala selam ver. Tanımadığın biriyle göz göze gel. İlk başta zor gelir ama tekrar tekrar yaptığında beynin yeni bağlantılar kurmaya başlar. Kendine yüklenme, kendine şefkat göster. Kristin Neff bunu net olarak söylüyor. Sosyal kaygıyı aşmak için önce kendini affetmeyi öğren. Bazen yalnız kalmak güzeldir. Kafanı dinlersin, düşünürsün, yenilenirsin. Ama bu yalnızlık kaçışa dönüştüğünde artık sana hizmet etmez, seni esir alır. Şimdi sana soruyorum. Sence insanlar yalnız kalmak istedikleri için mi? Yoksa insanlara artık güvenmedikleri için mi yalnız? Yorumlara yaz. Belki gerçek cevabı birlikte keşfederiz. Eğer bu video sana bir şeyler düşündürdüyse kanala abone ol, bildirimleri aç. Çünkü yalnız değiliz. Sadece duvarlarımız biraz yüksek. Ama birlikte o duvarları aşabiliriz.